Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tüm tavuk nasıl ayıklanır, nasıl parçalara bölünür bunu anlatmak istedim. Ama ondan önce arkadaşlar en önemli olan şey taze bir tavuğu nasıl anlarız? İlk öncelikle tavuğu arkadaşlar kanat kısmına, bu kısımlara bakacağız. Eğer burası kurumaya başladıysa, birazcık sararmaya başladıysa bu tavuk bayattır arkadaşlar. Ve en önemlisi de bu kesilen kısmın artık yavaş yavaş çekilmeye başladıysa ve sarardıysa bu kısımlar, bu tavuk bayattır. Bunu da geçelim arkadaşlar. İkinci bir yöntemi var. Eğer ki taze bir tavukta göğüs kısmına elinizi sürün arkadaşlar. Bu kısımda parmağınızı bastırdığınız zaman eğer et içerisinde kalıyorsa kesinlikle bayattır. Çünkü bayatlayan et zaman geçtikçe tavuk etinde gevşeme olur. Orada parmağımızı koyduğumuzdan et de içerisinde kalmış olacaktır. Tekrar et yukarı doğru kalkıyorsa bu tavuk tazedir. Şu anlık bu tavuk taze zaten arkadaşlar. Sizle bunu paylaşmak istedim. Son olarak da arkadaşlar eğer elinizi tavuğa verebiliyorsanız kaygan bir sıvı, yapış yapış bir sıvı varsa o da etin dışarı salgıladığı sıvıdan kaynaklı. O da bayattır. Tavuğu bu 3 anlattığım maddeye bakarak tavuğun bayat olup olmadığını anlayabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar tavuğu evde nasıl parçalayabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Ben her zaman evde yaptığım gibi arkadaşlar ilk öncelikle kanat kısmını da ayırmak istiyorum. Şimdi tavuğu parçalamaya geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle bu kısımda, kanat kısmında buraya da hafif bir çizik atalım buraya bıçak yardımıyla. Bu kısımda çizik atıp gördüğünüz gibi burada bir kıkırdak var. Bu kıkırdaktan kanadı ayıralım arkadaşlar. Bakın bu şekilde kanatları ayıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanadı bu yukarıdan başlayıp kıkırdak var. Kıkırdakla beraber kopardıktan sonra bu şekilde ayırıyoruz kanatları. Ama tabii ki kanat ayırma işlemimiz bitmedi arkadaşlar. Bu kısmı kullanıp yemiyoruz. Bu kısmı ayıklıyoruz. Bunları kenara atıyoruz. Evinizde dışarıda kediniz köpeğiniz varsa onlara verebilirsiniz. Bu şekilde Egemen bunları kedilere ya da köpeklere veriyoruz. Boşa çöpe atmıyoruz biliyor musun? Ama köpek yok yerde. Evde köpek yok ama dışarıda var. Dışarıda köpekler var ya onlara verebiliriz. Evet bahçede kedi var ona veririz sonra şimdi değil bebeğim dur. Son olarak arkadaşlar şimdi bu kanat da iki kısımdan ayrılıyor. Bu kanat kısmında da burada yine aynı bıçağı dokundurduğunuzdan belli oluyor zaten. Kıkırdak kısmından ayırıyoruz. İki parçaya ayırıyoruz bu şekilde. Tavukta kanat kısmı ayrılmış oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tavuğu bu şekilde aldıktan sonra elimizde ve ilk öncelikle butları göğüsten ayırmamız gerekiyor. Buraya hafif bir bıçak atalım. But kısmına. Gördünüz mü arkadaşlar? Buraya kadar bir deri var. Deri orayı koruduğu için bıçakla attıktan sonra bakın şöyle elimle bıçağı vermiyorum. Elimle hafiften bastırınca burada bir kemik dışarı çıkıyor. Bundan sonra bıçağı kullanabiliriz. Zaten otomatik olarak kendini dışarı attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde parçalayacağınız tavuğun but kısmı hazır. Şimdi bu tavuğu kenara tekrar alıyorum. Şimdi but kısmını arkadaşlar ben tavuğu yerken arkadaşlar kendim için söylüyorum. Deriyi kesinlikle kullanmıyorum. Şu an size yöntemini gösterdiğim için. Ama deriyi soyarsanız da daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Deriden temizledik. Deriyi yine bir kenara alıyoruz. Şimdi but kısmında şurada yine bir kıkırdak. Her ayırdığımız noktada kesinlikle bir kıkırdak var. Onu bulursak tavuğu parçalamamız gayet rahat olacak. Bu şekilde ben genelde but halinde ve diğer parçayı bu şekilde aldıktan sonra böyle tüketiyorum. Tabii ki siz pirzola istiyorsanız arkadaşlar bu but kısmına onu da size göstermek istiyorum. Şurada kıkırdak var. Egemen bir saniye vereyim. Burada kıkırdaklara yapışık damarlar var. Onları ilk etapta bıçakla kesiyoruz. Kestikten sonra eti tekrar bu orta kısımdan ayırıyoruz.
tavada pirzola yapmak isterseniz de bu şekilde evde de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Hazır almazsınız. Normalde tüm tavuk almak daha avantajlı evde. Bütün parçaları farklı yemeklerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde de pirzola olarak kullanabilirsiniz. Dediğim bu kısmı ayırdıktan sonra burayı tekrar koparıyoruz. Fazlalığı alıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde pirzolamız hazır. Pirzola olarak tüketmek istemiyorsanız da arkadaşlar, şimdi onu da göstereyim. Tekrar yine ben derisini çıkarıyorum arkadaşlar. Bu tabii ki sizin tamamen yeme tercihinize kalmış bir şey. Arkadaşlar eğer butu tüm tüketmek de istiyorsanız yine dediğim gibi kıkırdak kısmından ayırarak tavuğu tüm olarak bu şekilde de butları kullanabilirsiniz. Bunu kesinlikle hiçbir şekilde fazla bir işleme gerek duymuyoruz arkadaşlar. Bunda da ızgarada kullanabilirsiniz bu etimizi. Bunu da kenara aldık. Şimdi önemli olan noktalardan biri arkadaşlar tabii ki göğüs kısmını nasıl ayıracağız? Şimdi bunun çok yöntemi var ama buralar genelde bakın arkadaşlar, burası tavuğun en arka kısmı ve burası kesinlikle çöpe gitmeli. Kesinlikle tüketilmemeli. Burayı zaten alırken bütün tavuklarda o temizlenmediği için en önemli noktalardan birisi onun çöpe gitmesi. Şimdi arkadaşlar ben dediğim gibi deri yine gösterdim size ama kesinlikle derisini soymak istiyorum. İçim hiçbir şekilde rahat etmiyor. Izgarada ya da mangalda zaten derisi olmak zorunda. Yoksa eğer ızgarada mangalda derisini sıyırırsak arkadaşlar bu sefer tavuğumuz çok sert olur. Onu katmıyorum ama normalde pişireceğimiz yemeklerin içerisinde deriyi kesinlikle sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısımda kalan çorbalık kısmını ilk öncelikle ayırmak istiyorum. Yine bıçak kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi elimle bastırdığım an bu kalan kemik çorbalık kısmı çıkıyor. Ayırmış olduğumuz bu çorbalık kısımlarını da ayrı bir kenara koyalım. Arkadaşlar ilk öncelikle ben tavuk göğsünün etini çıkarırken kemik kesinlikle istemiyorum. Ondan dolayı ilk öncelikle orta kısma bir bıçak yardımıyla çizik atalım. Şimdi bu kısımda bir bıçağın ucuna kemik geliyor arkadaşlar. Buraya. Kesinlikle bıçağın ucu ete değil kemiğe gelecek. Buna dikkat edelim. Bu şekilde tavuk göğsünü çok rahat ayırırız. Bu şekilde. Bakın ete değil kemiğe vererek sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? O kadar rahat ve kolay çıkıyor ki göğüs. Bakın. Bu şekilde göğüs etini çıkarmış olduk. Şimdi sıradaki bu arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde bıçak kemiğe gelerek tavuk göğsünü çıkarıyoruz. Buna dikkat edelim. Bu etleri de kenara alalım arkadaşlar. Şimdi burada ne kaldı? Tabii ki yine çorbalık kısmı kaldı. Burada da arkadaşlar kesinlikle tercih size kalmış. Küçük kemiklere de ayırabilirsiniz. Büyük şekilde de kullanabilirsiniz. Kendi istediğimiz şekilde parçalara ayırabiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.